Merhabalar arkadaşlar, ben Emine Karaşahin. Evet, bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle genel olarak hemen görüyorsunuz, kalın hasır taban kullandım arkadaşlar. Yine hasır renkli bir iple ilk önce ilmeklerini çıkardım. Biz ile deldik. Hemen şöyle bizi göstereyim. Kemer delme aparatı kullanmıyorum bunlarda. Hasıra zarar vermesin düşüncesiyle. Daha sonra yine üzerine filoşip 9 katlı filoşipi 2 kat yaparak 18 katla modelimizi koydum. Evet, ön kısmı videonun devamında ayrıntılı bir şekilde bitene kadar kesinti yapmadan anlatacağım inşallah. Daha sonra arka tarafa başladık. Evet, içerisindeki tabanlık bakın yapıştırmadım. Yıkanırken rahatlıkla çıkarılıp makineye atılabilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir babet çalışması yapalım. Hem baharda hem yazda rahatlıkla kullanılabilecek tarzda çok şık oldu. Renk uyumu da bence çok harika oldu. Evet, sizler de beğendiyseniz buyurun beraber yapalım. Tabanımız kalın hasır taban 38 numara. Buradan şimdi ilmekleri çıkarabilmek için bize bir biz lazım. Bakın 9 katlı filoşip, yine hasır renginde bir iple ilmekleri çıkaracağız. 2 tane 9 katlı filoşip kullanıyorum. Şöyle markasını da göstereyim. Bakın 9 kat polyester, renk 746, 100 gram. Bunu 2 kat yaptım. Dolayısıyla 18 katla örmüş olduk. İçerisine ilk etapta A4 kağıdıyla kalıp çıkardım. Bunu çizip bunu keseceğiz arkadaşlar. Bunu bir oturtacağız. Üzerine de bunu koyacağız. Herhangi bir yapıştırma veyahut da monteleme yapmadım. Bu seyyar istendiği zaman çıkabilecek şekilde yaptım. Evet, tığ olarak ne kullandım? Tığ olarak artık silindi ama 4 numara 1.60 milim tığ kullandım. Yine çakmak, makas. Arkadaşlar ilmeği de şöyle çıkardım ben bunda. Bunu 2 kat yaptım. Şöyle yeteri kadar alacağım, bir katını 2 katla çıkardım. Biraz 2 katla çıkarmak açıkçası zor oldu. Tek katla çıkardığım zaman bu kadar zorlanmıyordum. Kolunuzda sıkıntı varsa, aslında benim kolumda artık ciddi anlamda sıkıntı oluşmaya başladı. Yapıştırma. Tabanlı oluşturup tabanların üzerine örüp sadece sıcak yapıştırıcı ile yapıştırma da yapabilirsiniz. Bu tabandan hiç ilmek çıkarmadan. O şekilde göstermiş olduğum videolarım da var. Belki ben bundan sonra direkt yapıştırma da yapabilirim arkadaşlar. Çünkü sol kolum özellikle artık kaldırmıyor. Yani tabandan ilmek çıkarmak çünkü biraz zor, yıpratıcı. Kollarımız yıpranıyor açıkçası. Sıcak yapıştırma yöntemini gösterdiğim videolarım var. Tabanlık oluşturma, sıcak yapıştırma yöntemi diye girerseniz kanalda teknikler kısmında bir sürü göreceksiniz arkadaşlar. Neredeyse 3-4 videoda da özellikle de gösterdim. Ayrı video da çektim. İç kısımdan ben şöyle şu iplerin bitimini takip ederek ilmekleri çıkardım. Bakın ölçü olarak onu kullandım. Hemen hemen 1 santim, 9 milim 1 santim oluyor arkadaşlar. Evet, bir tane çıkardık. Aynı delikten tekrar bir tane daha. Bakın burada bu çift kat olduğu zaman bir de daha çok yorucu oluyor bu. Bunu bakımlı ayakkabılardan 18 kat alabilirsiniz direkt. İpi direkt 18 katla çıkartırsanız bu kadar zorlanmazsınız. Biraz çift kat olduğu için beni zorladı galiba. Bakın buradan 2 tane çıkardım. Tekrar bizimi alıyorum elime. Şu ipin, diğer ipin bitiş noktasına delik açıyorum. Bakın şu şekilde. Oradan da yine aynı bu yöntemle yaptığım bir başka ayakkabı daha var. Onu da videonun köşesine koyacağım. Oradan da bakın isterseniz. Orada daha ayrıntılı göstermişim. Burada şimdi 1-2 tane yapıp bırakacağım çünkü. Bakın yine aynı yerden bir tane daha çıkarıyorum. Evet, şu an kullandığım tığ da 4 numara 1.60 milim. Şimdi arkadaşlar bu kadar göstereyim yeter. Her delikten 2 tane çıkardım. Şöyle sadece şurada dönüş yerlerinde, ona elinize göre ayarlayın.
mesela 2 çıkardım, araya bir zincir çektim. Belki şöyle 4-5 yerde, yine tabanda da dönüş yerlerinde 4-5 yerde 2 çıkardım delikten, araya bir zincir çektim. Bunun aynısı gibi ilmek çıkardığım, tığlama yaptığım bir videoyu sağ tarafta i yazan yere tıklarsanız koyacağım oraya. Oradan oranın tığlamasına bakabilirsiniz. Orada daha ayrıntılı göstermişim. Oradan bakın tığlamaya, sonra bu videoya geçebilirsiniz. Ben tabanımızı tığladım, geldim. Söylediğim gibi her delikten ikişer tane aldım. Sadece topuk ve ön kısımda şöyle 4-5 yerde araya bir zincir çektim. Zaten dikkat ederseniz belli oluyor burada da. Şimdi krem renkli ipimizi 2 kat yapıyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın, alırken tamamına tığımızı sokmayacağız. Şuradaki üstteki 2 katlardan alacağız ve dolayısıyla şu görüntüyü elde edeceğiz. Bakın, şuradaki sanki böyle bir ayrı dikiş varmış gibi bir görüntü var ya şuralarda. Bunu elde edeceğiz. Şimdi hemen bir göstereyim. Aynı yöne doğru, ondan sonra üzerine 2 sıra sık iğne yapacağız ve koparıp ön tarafa geçeceğiz. Şuradan başlayayım. Bakın, şurada ilmeği görüyorsunuz. 2 tane kanadı var, dikkat ederseniz. Şöyle iç kanattan aldım. Şu ipi de biraz yürütüyorum ben. Şöyle. Görüyorsunuz, şöyle iç kanattan. Şu diğer kanat dışarıda bir dikiş varmış görüntüsünü verecek. Bakın, tekrar iç kanattan görüyorsunuz. Tekrar iç kanattan alıyorum. Hep iç kanattan alarak bu tığlamayı, sık iğneyi yapacağız burada. Dediğim gibi bu taraftaki kanat böyle arada dikiş gibi kalacak. Şart mı? Şart değil. Yani benim için çok önemli değil diyorsanız ilmeği komple örebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bu zaten şimdi 18 katlı yaptığım için ben içeriden aldım. 9 katlıyla falan örerseniz olmaz. Çok ince olur. Bu şekilde 18 katlı iple yaparsanız olur. Görünüyor değil mi? İlmeklerin iç kanatlarından alıyorum. Dolayısıyla bakın, burada bir dikiş varmış gibi bir görüntü oldu. Güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, başlamış olduğumuz yere bağlayalım. Bu şekilde bağladım. Bakın, bir zincir çekiyorum ve tekrar çıkarmış olduğumuz sık iğnelerin üzerinden bir sıra daha sık iğne yapalım. Toplamda 2 sıra krem renkli ipimizle sık iğne yapmış olacağız. Ondan sonra ipimizi koparacağız ve ön kısma geçeceğiz. Evet, şuraya kadar yapalım. İpimizi bağlayalım. İkinci sırayı da bitiriyorum. Şöyle başlamış olduğum yere yine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve zannediyorum 2 sıra örmüştüm. Şöyle bir bakalım. Evet, 2 sıra örüp
ipi kopardım arkadaşlar. Şimdi biraz uzun koparacağım. Ön kısma başlarken ayakkabımızın tam ortasını bulmamız önemli. Tam ortasını bulmazsak örerken bir taraf önden bir taraf geriden gelir. O nedenle ön tarafa başlarken en önemli püf noktası tam ortayı bulmamız lazım. Şöyle göz kararı da baktığınız zaman tam ortasını hemen hemen tespit edebiliyorsunuz. Buradan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5.'den başlayacağım. Şöyle şuradan başladım. 11 ilmekle başlıyoruz. 1 2 3 10 ve 11.'yi bakın şu şekilde alıyorum ben. Şöyle şu şekilde kaydırma şeklinde aldım. Şimdi burada 11 ilmekle buraya kadar geldik. Dönerken şurada birinci ilmeği bakın şunu atlıyoruz. İkincisinden örmeye devam ediyoruz. Ayakkabıları örerken sıkı örmeye dikkat edelim arkadaşlar. Normal örgü gibi düşünmeyin ayakkabıyı. Esneme payını düşünerek biraz sıkı yapmamız gerekiyor. Burada kaydırma ile ekleme yaparken şu şekilde tığımızı dışarıdan bir, tekrar bir yanındakine ve iki. İki kaydırmayla kenara ekledik. Şimdi de dönerken şurada birinciyi atlayacağız. İkinciden örmeye devam edeceğiz. Eğer ipiniz çok kalınsa kenarlara ekleme yaparken bir tane atlayarak ekleyin. Önde örerken yığılma olduğunu hissederseniz de yapacağınız şey kaydırmayla kenarlara eklerken bir tane atlayarak ekleyebilirsiniz. O zaman o yığılmayı önlemiş olursunuz. Bir de bu taraftan göstereyim. Model başlayana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Yine burada bakın ekleme yaparken şu anda şuraya yaparsam hani hemen yanına yaparsam bir yığılma olacak gibi geldi. Çünkü şu son sık iğneyi de ördüm ya. Burada hemen bir tane atladım. Kaydırmayla bağladım. Hemen yanına yine bir tane daha kaydırma yaptım. Şu ipleri yaktığınız zaman iç tarafta bırakmayın arkadaşlar. Dışarı çıkartın. Ondan sonra dışarıda yakıp yapıştırın. Çünkü ayağı rahatsız ediyor bunlar. Yine dönerken birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. İkinci ayakkabıyı örerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey birincinin sayılarının aynısı olacak arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet, burada şimdi yine bakın ekleme yapacağım. Şunu söylüyorum. Eğer yığılma olduğunu hissederseniz mesela şunu atlayın. Şuradan bir tane atlayıp diğerinden bağlama yapın. Sonra hemen tekrar yanından çıkarın.
Sanki daha iyi oldu. Burada atlama yapmış oldum ben de. Yine bu tarafa geldiğimde de şimdi bir tanesini atlayacağım arkadaşlar. İpi 2 kat yaptığım için ip biraz daha kalınlaştı ya. Yığılma olmasın diye bakın. Bir tane atlayarak ekledim. Ama bitene kadar hepsinde bunu yapmadım. Bir iki yerde bu şekilde atladım. Onun dışında normal sıradakinden örerek devam ettim. Elinize göre ayarlayın arkadaşlar. İnce bir iple örüyorsanız zaten hiç atlamanıza gerek kalmıyor. Şurada ilk etapta 2 yerde bir tane atlayarak yaptım. Şu anda atlamadan ekliyorum. Çünkü gerek yok. Bakın buraya geçersem çok uzak mesafesi. O yüzden hemen bir sonrakine bağlayacağım. Evet, bu ayakkabıda 3 yerde falan atlayarak bağladım ön kısımda. Yığılma olduğunu hissettiğim 3 yerde yaptım ben onu. Onun dışında hemen sıradakine battım. Her birinde ekleme atlama yapmadım. Yanlış anlaşılmasın. Toplam o 5,5 dişi yapana kadar 2 ya da 3 yerde atladım. Onun dışında atlamadan devam ettim. Bakın yine hemen sıradakine bir, hemen yanına tekrar 2. Dönerken birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım 5,5 diş yapalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Toplam bakın 11 sıra yaptık. Ve artık öndeki delikli modelimizi koyacağız. Şimdi tekrar ediyorum. Neye dikkat etmemiz lazım? İkinciyi yaparken birincinin aynısı olacak. Ona dikkat etmemiz lazım. O yüzden şuradaki kutuları sayacağım arkadaşlar. Kafesleri sayacağım. Kaç tane kafesimiz varsa o kadarla başlayalım. Çok fazla artırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 tane kafesle başlamışım. Aynı sayıyla saya saya devam edeceğim ben şimdi. Size de söyleyeceğim. Ayakkabımız 38 numara. Tekrar edeyim. Şimdi burada 2 tane kaydırmayla buraya geldim. Biraz şöyle daha iyi. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Şimdi bakalım 7 kafesi oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yaparsak 8 olacak. Onu yapmamak için şöyle dibinden kaydırmayla bağlayacağım arkadaşlar.
şöyle hemen yanından bir daha alacağım. 2 kaydırmayla bağlayacağım. Bir tanesini bakın hemen dibine yaptım. Bir üstünde kaç tane ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Yalnız kenarları 3 değil 2 2 bağladım. Bakın şöyle 1 2, çok delik kalmasın diye kenarlara 2 zincir çektim. Şöyle 3 zincirin ortasına battım. 1 2 3. Ortalarına batıyorum bakın. 1 2 3 zincir çektim. Ortasına batıyorum. 1 2 3 zincir ortaya batıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi kaç tane oldu bir bakalım şuradan. 1 2 3 4 5 6, şu anda 7. Bakın ikinci sıra 8 olacak demiştim. Burada 1 2 zincir çektim ve hemen kenardan yine ekleme yapıyorum. Burada da ekleme yaparken bazen atladım, bazen de atlamadım. Biraz elime göre hareket ettim arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı bitirdik. Toplamda 8 kafesimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Üçüncü sırada ise 9 kafesi olacak arkadaşlar. Şu kenarlardan bakın 2 ile bağlıyorum. Çok delik olmasın diye 2 zincir çekerek bağlıyorum. Şu bir kafes kabul ediyoruz. Bakın bunu. Burayı. 1 2 3 zincir. Tam ortasına boşluğa batalım. Evet, yine kenarda bağlarken 1 2 zincirle bağladım. Şöyle kenardan yine çok yığılma olduğunu hissederseniz bir tane atlayarak bağlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. Üçüncü sırada 9 tane olacak. Evet, bakın biterken 2 zincir çektim ve eklemeyi yaparken de bir sık iğne atlayıp o şekilde ekleyeceğim. 1 2. O atlama işini şöyle yığılma olmadan karşılıklı ayarlayarak gideceğiz arkadaşlar. O yüzden ön kısmı komple beraber yapalım istedim. Aynı iple ve aynı tığla yaparsanız aynı tabana büyük ihtimalle aynı olacaktır. Evet, yine 2 zincir çektim burada. Tam ortaya battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine ortaya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Burada bakın 3. kafesi oluyor herhalde. Evet, 1 2 3. kafesi başlarken modelimizi koyacağız. Bakın şuradayız.
Görebiliyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Şurayı yapıyoruz şu anda. Tığımın üzerine aldım. Buraya 3 tane çakma sık iğne. 1 2 ve 3. Evet, 3 tane çakma sık iğne yaptık. Şimdi 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Diğer kafesin içine bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafese bir daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektikten sonra tekrar çakma sık iğne yapacağız. 3 tane. Bakın üzerine aldım. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Burada 1 2 3. Sonra çakma sık iğne. Arada 1 2 3, tekrar 3 tane çakma sık iğne. Şimdi yine 3 zincirlerle devam edelim. Sadece bitiş yerlerinde, başlangıç yerlerinde ikişer çekiyoruz, unutmayın. 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincirleri sıkı çekin arkadaşlar. Gevşek gevşek olmasın. Çok geniş olur yoksa. Şurada 1 2, bakın burada 3 çekersem çok fazla olacak. Şu diğer kafesin içerisinde 2 çekip battım ve tekrar çekmeyeceğim çünkü fazla olacak. Bakın elime göre ayarladım birazcık bunda ve bir tane atlayıp ekleyeceğim arkadaşlar. Burada şu bir taneye atlayıp ekleyeceğim. Biraz bu modelde ayarlayarak gitmemiz lazım. Evet, şöyle. Şöyle bakarsanız yakından da göstereyim. 1 2 3 arada boşluk bıraktık. 3 burada var. 3 de burada var. Şimdi tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Tığın üzerine almadan battım. Tekrar 1 2 3 sıkı çekin zincirleri yalnız. Tekrar buraya battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bu 3 tane çakma sık iğneyi 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5'e çıkardık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buradaki boşluğa tekrar battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki 3 çakma sık iğneyi yine 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 yaptık. Şimdi 5'ten sonra 1 2 tane kafes koymuşum. Çok da genişletmedim arkadaşlar. Her sırada bir kafes koyarsanız aşırı geniş olur. O nedenle ayarlayarak gittim. 3 zincir çektim. Yine hemen yandaki kafese
Evet, 5 çakma sık iğneden sonra 3 zincir, tekrar bir 3 zincir daha çektim. Şuraya batıyorum. Evet, tekrar çekersem bakın çok bol olacak. Burada tekrar zincir çekmeden bir sık iğne de atlayarak bağlama yaptım. Karşı tarafta da atlamıştım. 2 bağlama yaptım. Şimdi dönüyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Şuraya tekrar bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Evet, kafeslerin içerisine batıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bu sefer buradaki 5 çakma sık iğneyi 7'ye çıkaracağız arkadaşlar. 7 tane çakma sık iğne yapmış olacağız. Şöyle hemen kenarından 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar diğer 5 tanenin üzerine 7 tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3. Yine boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2 3 çektim. Diğer boşluğa da batıyorum. Evet, burada tekrar bakın çekmeyeceğim. Çünkü çekersem fazla gelecek. Direkt ekleme yapacağım arkadaşlar. Bir tane yine atladım. Modelde genelde bir tane atlamak gerekiyor. Yoksa yığılma yapıyor. Evet, 2 tane bakın. Şimdi yine şuradaki 7 tane çakma sık iğneleri 9'a çıkaracağız arkadaşlar. Şuradayız bakın. 1 2 zincir çektim yine. Buraya ortaya battım. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Şimdi buradaki 7'yi 9'a çıkaralım. 1 6 7 8 ve 9. Araya yine 1 2 zincir çektim buraya. Çok yakın olacak düşüncesiyle. Tekrar çünkü çakma sık iğnelere başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın 9 tane de buraya yaptık. Şimdi kenarda yine 2 kafes mi yapmışım? Evet, 2 kafes yapmışım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu diğer kafesin içerisine batıyorum. Yine 1 2 3 zincir çek, 2 çekeyim. 2 zincir çektim. Şuraya
battım. Tekrar zincir çekmeden bağlayacağım. Ama burada atlama yapmam lazım. Bir tane atlayıp bağladım bakın. Karşı tarafta da atlamıştık. Evet. Burada 2 zincir çektim. Şöyle şuraya battım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve şuradaki yine boşluğa batıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 zincir daha çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bu 9 taneyi 7'ye düşüreceğiz. Dolayısıyla bir tane atlayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 9'u 7'ye düşürdük. Şimdi devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Şu ortaya battım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Burada yine 7 tane daha sık iğne yapacağız. 1 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa battım. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa da battım. 1 2 zincir çektim. Bir tane sık iğne atladım yine bağlarken. Şöyle 2 kaydırmayla bir bağlayacağım. 1 2. Bakın burada 9'dan 7'ye indirdiğimizde ortada 2 tane, kenarda burada 1 2 3 kalacak. Burada da 1 2 3 kalacak. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şuradaki 7 çakma sık iğnelerimiz 5'e düşecek. Evet, 1 2 zincir çektim. Hemen şuraya bağladım. Birinci kafesi oldu. Tekrar 1 2 3 zincir, ama biraz sıkı çekmem lazım. Çok gevşek çektim ben de size sıkı çekin derken. 1 2 3 zincir çektim. Yine tam ortaya buraya batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir buraya battım. Bakın 1 2 3 kafesi oldu. Tekrar bir daha yapıyorum. 4 olacak. 2 3. Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane atlarsanız zaten üzerine, şimdi 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5'e düşürdüm. Aradaki kafes şimdi kaç olacak bakalım. 1 2 3 zincir çektim. Şu birinci kafes. 1 2 3 zincir çektim. Şu ikinci kafes. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar 5'e indireceğiz. 1 2 3 4 5. Bakın arada 1 2 3 kafes var. 1 2 3.
Tekrar devam edelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluğa bat. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluğa bat. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine buraya batıyorum. 3 kafes oldu. Bakın bu tarafta da 1 2 3. 1 2 zincir çektim. Burada yine bir tane atlayacağım. Genelde bağlamalarda atladım arkadaşlar. Farkındaysanız bir tane. Bu modelde gerekiyor. Yoksa çok ciddi yığılma olur bunda. Bir taraf çok önde gidiyorsa mesela bir tarafa atlarsınız, bir tarafa atlamazsınız. O ayarlamaları kendiniz yaparsınız. Şimdi en son neye dikkat edeceğiz biliyor musunuz? Şurada. Şu en sonki deliklerin sayısı. Onun sayısına göre en son onu ayarlayacağız. Şimdi şu motifi bir bitirelim. Kaç sıra delik yapacağız onu da söyleyeceğim. Motif zaten bitti sayılır. 5'ten şimdi 3'e düşüreceğiz. Bitirmiş olacağız. Burada bu kenarda tekrar 2 zincir çekelim. Dönelim. Bu boşlukları 1 2 3 batarak ilerleyelim. 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 1 2 ve 3 burada 5 taneyi 3'e düşüreceğiz arkadaşlar. Tığımızın üzerine alalım. 2 3 şöyle 1 2 şurada bir tane atladım. 5'i 3'e düşürmek için mecbur atlayacağız. 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Kafese 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir tane atlıyorum. 3 tane çakma sık iğne yapıyorum buraya. 5 tane yine 3'e düşürdük. Şöyle göstereyim. Arada 1 2 3 4 tane var. Bir de oraya bakacağım ben şimdi. 1 2 3 4 tamam. Doğru yoldayız. İlerleyelim. 1 2 3 zincir çektim. Yine içlerine dolduralım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir fazla olacak. 2 çektim. Şuraya yine battım. Tekrar çekmeyeceğim. Evet, burada yine bakın buraya geldim. Şu bir taneyi atlayıp diğerine bağlıyorum. Şöyle bir hemen yanına bir daha yapacağım. Ve 2. Şimdi şunları dışarıda yakın demiştim ya. Şöyle bir kesiyorum ben. İçeride kalırsa unutmayın arkadaşlar, ayağı rahatsız ediyor bunlar. Çok küçük bir şey ama rahatsız ediyor. Şöyle dışarıda yakıp bastırıverin. Şimdi motif kısmı bitti. Üzerine bundan sonra sadece zincirlerle devam edeceğiz. Burada bakın şuradayız biz şu anda. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şuradayız şu an. Şurayı yaptık. Buranın üzerine ben kaç sıra daha yapmışım? 1 2 3 4 sıra daha yapmışım. Ben size 4 sıra kafesin sonunda
kaç kafesle bitirmişim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Evet, şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, yani 38 için 13 ya da 14 kafesi bence geçmemeli. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın burada ben o beraber bıraktığımız yerden sonra kaç tane yapmışım? 1 2 3 4, toplam 4 sıra daha yaptım ve kaç tane kafeste bitirdim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın birincisi 13 olduğu için ben özellikle 13'te bıraktım. Şunu da hesaba katın. Bu havuzu derin bir taban. Eğer siz ince hasır tabana yapacaksanız bu sayı yetmeyebilir. Ayağınızı ölçerek yapın lütfen. Belki orada 15'te 16'da bitirmek zorunda kalabilirsiniz. 38 için söylüyorum bunu. O yüzden farklı bir tabanla yapıyorsanız da, bununla yapıyorsanız da mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Evet. Burada bakın 13 taneyi denk getirmek için fazla olacakmış. Dikkat ederseniz dönerken sık iğne yaptım. Ondan sonra zincire geçtim. Burada ayarlamaları arkadaşlar kenarlarda yaparsınız. Evet, kenarlarda 2 çektiğimiz için çok fazla delik olmadı, farkındaysanız. Güzel oldu bence. Evet, şimdi ne yapacağız? Şuraya geldik. Ön kısmı hemen hemen bitirdik sayılır. Şimdi sık iğne yapacağım. Her birine ne kadar doldurdum? Şöyle 1 2 tane içine, bir tane üstüne, şuraya 2 tane içine, 1 2 bir tane üstüne, 2 tane içine, 1 2 bir tane de şu tepeye, 2 tane içine, 1 2 bir tane tepeye. Bir, iki, şuraya da batalım. Burada zaten sık iğne ile dönmüştüm. Bir tane daha batacağım arkadaşlar. Evet. Oldu. Hemen atlamadan bakın. Birleştirdim. Şu iki kaydırmayla birleştirdim. Şurada bir atlamak gerekiyor. Bakın biraz içeri doğru kasmış arkadaşlar. Birazdan şurada bir işlem yapalım. Orada bir atlayarak bağlama yapalım. Olmazsa. Şimdi dönerken tekrar bir sık iğne atlayıp aynı şekilde karşı tarafa kadar sık iğnelerin tepesine batarak örelim. Evet arkadaşlar, bu tarafa geldiğimizde biraz önce demiştim ya bir tane atlamam lazım diye. Şurada bir taneyi dengelemek için atlıyorum. Bir tane bağladım. Bir daha bağlayalım. 2 olsun. Evet, 2 bağlama yaptım. Şimdi bakın ne yapacağız burada. Bakın şu anda buraya tam ortaya kaydırma yapacağız. Neden? Çünkü bu kaydırmanın arka tarafına şu bağlamaları yaptım. Sebebi o. Bakın şurada görülen ipler var ya. Görebiliyor musunuz acaba? Kamerada. Evet, şurada görülen iplere bağlamaları yaptım. Yalnız bu kaydırmayı dış tarafa değil de iç tarafa yaparsanız daha kolay bağlarsınız. Buradan ilmekleri birazcık zorlandım çıkartırken. Bizle biraz genişletip öyle taktım tığı arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani ben şu anda kaydırmayı şuradan bu tarafa yapacağım. Eğer bir sıra daha
örüp burayı kaydırmayı bu taraftan bu tarafa yaparsanız bağlamaları yaparken daha rahat edeceksiniz. Şimdi ben birinciyi bu şekilde yaptığım için devam ediyorum. Şöyle bir kaydırma yaparak gelelim. Şuraya. Bakın şuraya, şu aralardan her birine batarak şöyle, çok da sıkı yapmayın bağlarken, çünkü gerçekten ciddi zorlanırsınız. Ama dediğim gibi kaydırmayı öteki taraftan bu tarafa doğru yaparsanız, burası alta gelirse biraz daha kolay ekliyorsunuz. Çok böyle bol bol da kalmasın ama. Bakın şöyle. Tek tek her birine batarak karşı tarafa kadar bu araya kaydırma yapacağız arkadaşlar. Böyle gözükecek. Evet, kaydırmamız bitti. Şimdi bakın şurayı yapacağız. 1 2 zincir çektim. Tığın üzerine aldım ve üçüncüye battım arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1 2 üçüncüye battım. Tekrar 1 2 zincir, tığımın üzerine aldım. 1 2 üçüncüye battım. Tekrar 1 2 zincir, tığımın üzerine aldım. 1 2 üçüncüye battım. 1 2 zincir, tığımın üzerine aldım. 1 2 üçüncüye battım. 1 2 zincir çektim, tığımın üzerine alıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. 14 tane kafes var diğerinde. Bunda da o kadar olacak. Dolayısıyla burada şu kalan kısmı sık iğne yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane sık iğne ördüm. Şöyle bir iki kaydırmayla buraya yine ekledim. Şimdi dönüyoruz. Bir tanesini atlayıp öreceğim. Şuna da iki tane. 14'ün dışında 2 tane sık iğne oldu arkadaşlar. Ben de siz bu kadar uğraşmayın. Çünkü ben birinciye uydurmak istediğim için, aynı sayıda yapmaya çalıştığım için burada bir 2 tane sık iğne ördüm kenarda. Ama siz oraya bir tane daha kafes yapabilirdiniz. Yapabilirsiniz hala. Şimdi bir zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Battım. Tekrar bir sık iğne daha yaptım aynı yere. Tekrar göstereyim. Kafesin içine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İçine tekrar battım. Tekrar yanına bir sık iğne daha. Tekrar kafesin içerisine bakın bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar batıyoruz. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir 2 3 zincir, aynı yere tekrar bat. Bir sık iğne daha yap aynı yere. Bu şekilde sonuna kadar yapalım.
ayakkabımızın ön kısmı bitti. Şükürler olsun. Şimdi şu arka kısmına geçiyoruz. Arka kısmı daha düz, detaysız ve daha basit. Hemen arka tarafı da göstereyim arkadaşlar, birkaç tane. Ondan sonra yükseltip gelelim. Şurada bir iki eklemeyi gösterirsem ve şuranın da mantığını söylersem yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Arka topukta tam ortayı bulalım arkadaşlar. Şurası hemen hemen orta gibi. Şöyle. Şurası. Yine tığımızla şu tarafa doğru, sol tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam şu 15.den başlayacağız. Şimdi bu şekilde karşı tarafa kadar normal sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle 15 tane bu tarafa geldik ya, bir tane ortada kaldı, 15 bu tarafta, toplam 30-31 tane falan burada ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Burada şu birinciyi atlıyoruz, ikinciden devam ediyoruz. Tekrar başlamış olduğum yere kadar geliyorum. Buraya kadar sık iğne yaparak geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Şu bakın, ilmeğe ilk başladığımız yer, buraya kaydırmayla inelim. Bir kaydırmayla inelim buraya. İndim. Bundan sonra 5 tane daha kaydırma yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 kaydırmayla öne doğru geldim. Dikkat ederseniz. Dönüyorum. Tekrar bunları sık iğne olarak alacağız arkadaşlar. İnerken bir tane kaydırma ekstra yaptınız ya. Çok bol gibi olacak olursa dönerken böyle bir tane atlayın arkadaşlar. Tam orada. Hani aynı battığımız yere bir kaydırmayla iniş yaptım ya biraz önce. Onu diyorum. Orada kaydırmayla bir tane artırmış oldum. Dolayısıyla dönerken orayı bir tane atlayabilirsiniz üstünde. Çok geniş olmasın topuk kısmı. Yine sık iğnelerle bu tarafa geldik. Bakın burada yine aynı şekilde şurada inerken direkt buraya inersek arkadaşlar arada bir boşluk olacağı için ben ilk önce şu daha önce batmış olduğum yerin dibinden şöyle buraya kaydırmayla bir iniyorum. Hani bir yumuşak geçiş olsun düşüncesiyle. Arkasından şöyle 5 tane kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Beş kaydırmayla yine bu tarafa geldim, dikkat ederseniz. Birinci yine buraya atlıyorum. İkinciden normal sık iğnelerimizi çıkartıyoruz. Evet. Yine burada bakın, şuradan bahsediyorum. Şu aşağı inerken yaptığımız kaydırma. İkisine de batarsanız hem şuraya hem şuraya bir tane artırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada
Bir tanesine batın, birini atlayın arkadaşlar. Artırmamış olursunuz. Şöyle biraz sıkın, boşluk kalmasın diye de. Her iki tarafta da gelirken 5-5 kaydırmayla ilerleyin. 5 ya da 4 söyleyeceğim dişi bulana kadar arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Toplamda ben buraya dayanana kadar 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş yaptım. Tam bağlama yerine gelene kadar. 1, 2, 3, 4, 5 diş. Bakın ondan sonra 3 diş örmüş, bağlamışım. Ona göre elinizi ayarlayın. 5 diş olana kadar 5 5 ya da 4 4 ayarlaya gelin. Buraya geldiğinizde tam 10 sıra 5 diş örmüş olacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Buraya dayanana kadar 1, 2, 3, 4, 5 diş 10 sıra yaptık. Bakın şu an burada. Şu an tam şuralara birer tane sık iğne mesafesi kaldı. Şimdi bu 5 taneden sonra arka tarafa bakın kaç sıra daha yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 3 diş. Toplam 3 diş daha yaptığımız zaman arka kısım ve yan kısım bitmiş olacak. Şimdi burada şurası önemli. Şu iç kısma kadar burada örgümüzü getireceğiz buraya. Şöyle içeriden alarak getirelim. Şurada bakın kaydırma yaptığımız yerin arka tarafına kadar getirelim. Evet, tam şurası kaydırmanın arka tarafı, eklemeleri yapacağımız yer. Bakın şuralar. Şöyle. Şöyle. Bir. Bir tane daha ekleyeceğiz. 2. 2 tane kaydırmayla bakın şu yapmış olduğumuz yerin arka ilmeklerine ekleme yaptık. Şimdi bir tanesine dönerken atlıyoruz ve karşı tarafa kadar şurada ekleme yapacağımız yere kadar normal sık iğne şeklinde örüp gelelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikinci kaydırmayı da yaptım. Şimdi artık düz örgümüz bitti. Şimdi yine burada 2 tane kaydırmayla bağlayalım. Bir. Bu da 2. Evet, şöyle. Buralardan artık
ekleme bitti. Şimdi ben şurayı bir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Toplamda 24 tane bundan yapmışım. Buraya da 24 tane olması lazım. Ben onu şimdi eğer eksik fazla olursa bir şekilde ayarlamaya çalışacağım ve 24 tane koyacağım arkadaşlar buraya. Size dediğim gibi birincisinin sayısı kaçsa ikinciyi ona göre yapacaksınız. Yine burada ben dönerken 2 tane atladım. Evet. Artırmak istemiyorsanız dönerken 1 değil 2 tane atlayın. 2 tane kaydırma yaptık ya. 2 tane atlarsanız artırma yapmamış olursunuz. Bir tane sık iğne bakın ördüm. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1 2 üçüncüye. Bir çakma sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 tane atlayıp üçüncüye çakma sık iğne. 1 2 zincir üzerine al. 1 2 atla üçüncüye çakma sık iğne yap. 1 2 tane zincir üzerine al. 1 2 tane atla üçüncüye çakma sık iğne yap. Evet, şuraya kadar yapalım. Evet, burada şöyle bir tane kaldıysa bir sık iğneyle ya da kaydırmayla da şöyle bağlayabiliriz arkadaşlar. Çok sorun değil. Şuraya hatta şöyle de bir bağlayalım kaydırma yöntemiyle. Evet. Tekrar burada dönüyorum. Şuradaki sık iğneyi örelim. Her kafesimizin içerisine bir sık iğne, 3 zincir, tekrar içine batalım. Tekrar aynı kafese bir sık iğne daha. Tekrar ediyorum. Bakın kafesin içerisine bir tane sık iğne, 3 zincir, 2 3. Tekrar aynı yere batalım. Tekrar aynı kafese bir daha. Evet, bu şekilde tamamını yapalım. Buraya kadar yaptık. Burada tekrar yine kaydırmayla bir kenara bağlama yapalım. Evet, şöyle şu ipi biraz içeride kaybedip dışından yakacağım. Bakın şurada gördüğünüz tüm ipleri dışından yakacağız arkadaşlar. Şöyle kesip yakalım, dışına yapıştıralım. Şimdi altına kartonunu yerleştirdik. Bunu da burada yerleştirelim. Ayakkabımız bitti arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Her iki yumağında yarısından fazlası duruyor. Dolayısıyla bir çift ayakkabı daha rahatlıkla çıkar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.